Hazır mısın? Doğuştan hazırım ben. Haydi bakalım. Bunlar momentum. Buraları istiyor. Aha. Evet, lastiği patlattık galiba. Bir lastik daha patlattık bu sefer. Bir tane de benden gitti. Abi momentum ya. Momentum biraz ya. Araba sevdamız bizi bugüne kadar bir sürü farklı yere götürdü. Fabrikalara gittik, pistlere gittik, karda dağlara gittik. Ama çöle ilk defa geçiyor. Dakar Rallisi dünyanın en zor motorsporları yarışlarından bir tanesi. 1970'lerde Afrika'da başlayan bu yarış 2008'de terör sebebiyle Güney Amerika'ya taşındıktan sonra günümüzde Suudi Arabistan'da yarışılıyor. Yüzlerce sporcu motosikletleriyle, 4 çeker araçlarıyla, kamyonlarıyla bu yarışı kazanmaya çalışırken bitirebilenlerin sayısı %50'nin altında. Yarış boyunca Suudi Arabistan'ın kuzeyinden güneyde Şubat ay'a gitmeleri gerekiyor ve yarışçılar 14 gün içinde 10.000 kilometrenin üzerinde yol kat ediyor. Bu yarış tamamen arazi koşullarında zor coğrafyalarda ve çölde gerçekleşiyor. Dakar Rallisi 5. stage'inde Al Ula'dan Hail'e doğru yol alıyor. Biz de o sırada Hail'de rallinin stage'ini yakalamaya çalışıyoruz. O yüzden de gördüğünüz gibi Suudi Arabistan çöllerindeyiz stage'i yakalayabilmek için. Sürücüler dahil kimse o sabaha kadar yolu bilmiyor. Sürücülere sabah bu yol kitabı veriliyor ve o yol kitaplarında kendi rotaları çizilmiş bile değil. Sadece önümüzdeki palmiyeden 300 metre sonra sağa dön gibi şeyler var. O yüzden biz de sabah helikopterleri takip ederek yolu bulmaya çalışacağız. Bu yüzden de bu gördüğünüz çöl yollarındayız. İşte bu süreçte bizim takipçilerimizin ne kadar ilgili olduğunu bildiği için Toyota Türkiye'de bu deneyimi aktarmak için bize güvendi ve bizi buraya davet etti. Biz de elimizden geleni yapacağız size bu deneyimi aktarabilmek için. Buraya Toyota'nın davetiyle gelmemizin şöyle bir önemi var. 2024 yılı içinde Toyota Gazoo Racing hem Dünya Rally Şampiyonası'nda, hem Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda, hem de Dünya Rally Raid Şampiyonası'nda markalar şampiyonu oldu. Kısacası Toyota, motorsporlarında böyle bir ağırlığa sahipken, bu zorlu koşullarda öğrendiklerini günlük araçlara nasıl aktardıklarını gösterebilmek için bizi etapa ve daha sonrasında kendi padoklarına davet ettiler. Biz de bu yüzden elimizden geldiğince hızlı bir şekilde etapa doğru yol almaya başladık. Ama bir sorun var. Yolun ne kadar zorlu olabileceğini biraz küçümsemiştik. Yola çıktık. Şimdi önümüzde uzun bir yol var. Çünkü bugün etap Al Ula'dan Hail'e geliyor. Aynen. Biz de aslında Hail'deyiz ama uzak bir yerdeyiz otelimiz. Yaklaşık bir 380 kilometre kadar yolumuz var. Şimdilik Arabistan'ın bu geniş düz yollarında gidiyoruz. Bir noktada çöle gideceğiz. Şöyle gideceğiz. Oradan da etabı yakalamaya çalışacağız. Zamanında yetişebilirsek yarışı da izleyeceğiz oradan. Aynen öyle ama yani şu an için bizi zorlayan bir koşul yok. Çöl için şu an erken bir şey söyleyemiyorum. Dediğim gibi tek sorunumuz kısa bir süre içinde 380 kilometre yol almak zorunda olmamız. Aynen öyle. Yani yalan yok, ben buranın coğrafyasını beğendim bu arada. İlk defa geliyoruz. Güzel olan şey sağ tarafıma bakıyorum dümdüz böyle olabildiğince düzlüğü görüyorsun, kumluk. Sol tarafıma bakıyorum, sol tarafımda taşlık farklı bir terrain. Yol adeta iki coğrafyayı birbirine ayırıyor gibi bir garip bir durumu var. Şimdi bana yine laf edeceksin ama şu görüntü bana nereyi hatırlattı biliyor musun? Yozgat. Hayır, Sivrihisar. Tuğberk'e göre Sivrihisar'a benzeyen coğrafyanın içinde oldukça hızlı bir şekilde yol alıyorduk. Asfalt, düz, kolay yollarda kilometre oldukça hızlı bir şekilde azalıyordu. Ama çok geçmeden asfalt yollar yerini toprak yollara bırakmaya başladı. Şimdi ortamda biraz değişiklik var. Evet, asfalt kendini kuma bıraktı. Bayağı kum yani. Burada normal arabayla giderken zorlanırız. Nasıl hissettiriyor? Bayağı kaygan aşağısı ama yine de tabii 4 çeker olduğu için zorlanmıyoruz henüz. Esas zorluk aslında bu düğünlerde, tepeciklerde, kum tepelerinde oldu. Yani oralar gerçekten zor. Lan oğlum! Neyse ki çarpacak hiçbir yer yok. Oo! Kaçla gidiyoruz şu an? 80-90'la gidiyoruz. Bak Şu an... Minik. Arap drifte şimdiden başladı toprakta. Bu coğrafya bize daha neler gösterecek. Eğer bir tepecikten atlayabilirsek evet. Bu şeyden beklentim bu geziden. Bir tepecikten atlamak istiyorum. Tekerler bir yerden kesilsin. Baktık etabı yakalayamıyoruz. Şöyle geçeceğiz.
Ve biz geyik yapıp eğlenmeye devam ederken kum yollar yerini taş yollara bırakmaya başladı. Ben bunu yıllar önce Broadway'le denediğimde iki tekeri yerden kesmiştim. Aynı iz var mıydı? Bundan da o çok daha tehlikeli hissettiriyordu. Orada çünkü ben en son dedim ki el frenini çekeyim, iyice eğlenelim. El freni çekince bir yere takıldı, iki teker kalktı ve dashboard'da ışıkları yandı. Yağ ikaz uyarısı falan. Çünkü o basınçla çalıştığı için yan yatınca basınç. Abi işte bir Fransız 1977'de motosikletiyle Afrika'yı geçince Dakar rallisi oluştu. Belki de sen de böyle Ankara rallisi, İncek rallisi Broadway'le. Oo, şu an yolumuz güzelleşti. Evet. Taşlık. Ha biz minik bayağı kayıyor. Bayağı tutmuyoruz şu an. Çok güzel ya. Ama öndeki camımızı kırar mı? Sen üzülürsün. Arabanın kapasitesi vardır da. Ama bu araba buraları istiyor. Aha. Evet, lastiği patlattık galiba. Ah. Abi şunlara bir işaret çak. Selektör at. I think we have a flat tire. Oh, shit. Evet, sesi şu an duyuyorum. Evet, şuradan. Ben de Evet. duyuyorum. Evet. Etaba yetişmemiz konusunda biraz bizi baltalayacak gibi görünüyor. Arabayı şu an kaldırıyorlar. Gerekli alet, ekipman bize destek aracında varmış. Neyse ki mekanik bir hata falan değil. Sadece lastik. Belki de bir sonraki lastik patlaması bana kısmet olur. Kim bilir? Kim bilir. Ekip rekor bir hızla lastik değiştirmeyi başardığı için hala etaba yetişme şansımız vardı. Hızlı bir şekilde yola koyulduk. Yola devam. iyisin. Yolun yarısından fazlasını geçtikten sonra direksiyona Tuğberk geçti. Ama tahmin edebileceğiniz gibi Tuğberk de ayağını korkak alıştırmıyordu. Geldik etabı izlemeye ama bilin bakalım ne oldu. Bir lastik daha patlattık bu sefer, bir tane de benden gitti. Ekipte 2 kere lastik patladı. Biri Doğacan'da, biri bende. Demek ki sorun bizde ya da bizim arabada. Sorunun bizde olduğunu inkar edercesine ekibi lastik değiştirmekle baş başa bırakıp biz etapı izlemeye gittik tabii ki. Ve bulabildiğimiz ilk checkpoint noktasının yanında yerimizi aldık. Şurası ağaçlar gördüğünüz checkpoint noktası. Araçlar herhangi bir nereye gideceğine dair GPS verisi alamıyor. Ama uzaktan takip ediliyorlar. Ve yarışı tamamlamaları için, her şeyin geçerli olması için bu checkpointlerden geçmeleri gerekiyor. İlk arabayı görüyoruz. Toyota takımından bizim desteklediğimiz takım geliyor. Checkpoint'i aldı, gazlamaya başladı. Toyota takımından yine checkpoint'i aldı, bastı. Biz bu mühendislik harikalarını izlemeye devam ederken ardı ardına birçok ralli aracı ve motosiklet geçmeye devam ediyordu. Gelin hızlıca Tuğberk size bu araçların nasıl çalıştığının detaylarını anlatsın. Şu an yanımda GR Dakar Hilux Evo ile birlikteyiz. Toyota Gazoo Racing'in Dakar'da yarıştığı araba. Hatta yan yana 2 tane var. Oradaki araç 1. Buradaki araç şu anda 5. konumda. Ama ikisi tamamen aynı araç olduğu için üstünde neler var bunlara bakacağız. Birinci süspansiyondan başlayalım. Şöyle ortamında çok fazla çukurlar, tepeler var. Haliyle arabanın bunlarla baş etmesi gerekiyor. Nereden baksanız burada 1 metreden daha büyük bir süspansiyon kolu var. Bunun çatlamaması, çıtırdamaması, esnememesi gerekiyor. O yüzden kol, hani benim bileğimden, elimden daha büyük bir süspansiyon burada görüyorsunuz. Kaput burada açık gibi gözüküyor ama motor aslında bu bölümde değil. Sadece burada hava alıkları, radyatörler var. Motorun kendisi ise arka kısımda. Buradan baktığınızda sürücünün ve
co-pilotun ortasında olduğunu görüyorsunuz. Motora erişim buradan, kaputtan değil. Motor Land Cruiser'dan gelen 3,5 litre hacminde V6 çift turbolu bir motor. Dakar kuralları gereği bu motorun stok olması gerekiyor. Yani pistonlar, sekmanlar, kollar, krank hepsi aslında Land Cruiser'da gördüğünüz motorun birebir aynısı. Sadece üstünde anti-lock sistemi var ve de engine mapping'i yani yazılımı diğerlerinden farklı. Üstünden de arabanın değiştirebiliyorlar. Ama mekanik olarak aynı. Şanzımanı farklı. Sıralı altı bir şanzıman var. Zaten bunu arabalar giderken duyuyorsunuz çat 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 diye. Diğer WRC ya da diğer rally kategorilerinde gördüğünüz gibi sıralı şanzıman var. Onun içeride çok fazla bir şey yok. Sürücü için birkaç tane ufak tefek ekran var ve yan tarafta da co-pilot için 2 tane ekran var. Onu navigasyon için kullanıyorlar. Dakar'ın en zorlu koşullarından bir tanesi navigasyon. Doğacan onu detaylı bir şekilde anlatıyor. Şu an tabii ki araç tamir altında olduğu için ben size roadbook'u buradan göstereceğim tam olarak ne olduğunu. Bu roadbook'lar hem otomobillerde hem motosikletlerde hem kamyonlarda aynı şekilde kullanılıyor. Sol tarafıma baktığınız zaman göreceğiniz birkaç şey var. İlk gördüğünüz sayılar burada kilometreyi ifade ediyor. Yani 17.78. kilometrede sonra ikinci bölüme atlıyorsunuz. Bir tepe görüyorsun ve bu tepede dikkatli ol ve burada da ekstra bilgi olduğunu gösteriyor. İşte adım adım bunları takip ettiğiniz zaman işte bu tepeden sonra 0.53 kilometre gidince sonraki kum tepeciklerine geleceksiniz. Bu da 18.60'da olacak vesaire gibi ilerliyor ve bunları teker teker takip ederek saatte 170 kilometre ile giderken çölün içinde yolunuzu bulmaya çalışıyorsunuz ve bir sonraki checkpoint'e varmaya çalışıyorsunuz. Bu yüzden aslında birkaç yıl önceye kadar sadece bu checkpointlerin hepsini yerine getiren ve hiçbir şey kaçırmayan insanlar Dakar'ı kazanıyorlardı ama günümüzde Dakar o kadar popüler bir hale geldi ve pilotlar ve araçlar o kadar iyi hale geldiler ki bu artık yeterli değil. Checkpoint'ten checkpoint'e en hızlı şekilde gitmeniz gerekiyor. Artık bütün bu pilotlar arasında bir yarış var. Bütün paneller karbon fiber ve öteki araca baktığımız zaman aslında bu panellerin ne işe yaradığını görüyoruz. Bu panelin altı tamamen aslında bagaj gibi kullanılıyor ve yedek parça depolanıyor. Burada göreceğiniz bir tane şaft var, işte yağlar, diğer sıvılar var. Bunun yanına araç yarışırken ekstradan bir tane lastik koyuyorlar, jant lastik set koyuyorlar. Burada onun için yer var zaten. Direkt co-pilotun hem de pilotun altında 2 tane yanlarına yedek lastik alıyorlar. Arabanın arkasına geçtiğimiz zaman burada yine radyatör görüyoruz ve arka süspansiyonları daha net görebiliyorsunuz. Şu an arabanın üstünde çalıştıkları bir yandan servis yaptıkları için biraz kaos var burada. Ama yine arka süspansiyonu ve üstündeki soğutucuları görebilirsiniz. Hatta oraya bir tane hava kanalı bile çekmişler. Süspansiyon o kadar çok iş yapıyor ki içindeki hidrolik o kadar çok sürekli sıkışıp kanaldan kanala geçiyor ki ısınıyor doğal olarak. O yüzden üstünde bir de soğutucu var. Soğutma radyatör arkada dedik. Sebebi ise çok fazla önden kazalar olabiliyor. Taşa çarpabiliyorlar ya da ani bir çukura düştüklerinde radyatörler hasar görebiliyor. Bu olmasın diye arkaya taşımışlar. Önden bir hava alıyla buraya hava gönderip soğutmayı yapıyorlar. Şasi gördüğünüz gibi yol aracıyla aynı değil ama Toyota burada öğrendiklerini alıp yol araçlarına geçiriyor. Zaten bu rallinin en büyük olayı da bence bu. Kumda yarışmak zaten başlı başına bir zorluk. Üstüne dağların, taşların, suyun içinden geçiyorlar bazen. Lastik patlatıyorlar, çok sert darbeler alıyorlar. Burada öğrendiklerini yol araçlarına uygulayabiliyorlar. Frenleri görüyoruz. Araba 355 beygir. Hızlı gitmek burada önemli. Aynı zamanda durmak da önemli. Bu tarafa baktığımızda ise yine yedek süspansiyonu görüyorsunuz. Sürücüler ani bir durum olduğu zaman süspansiyonu çıkartıp 20 dakika içinde yaklaşık değiştirebiliyorlar. Bu arabanın toplam ağırlığı 2010 kilo. Bu zaten FIA tarafından belirlenmiş minimum ağırlık. Burada gördüğümüzse kumda gitmek deyince lastikler en önemli parçası. Standart yol lastiği kullanamıyorsunuz. BF Goodrich tarafından yapılıyor bu lastikler. Jantlar 17 inç, lastik ise 37 inç. Bayağı kocaman, devasa lastikleri var. Dakar'da en çok başa gelen kaza lastik patlatmak. Yandaki araç geçen seansta 3 kere lastik patlattı. Biz bile Doğacan'la çöllerde giderken 2 kere lastik patlattık. Çünkü çok sivri küçük taşlar var ve jilet gibi lastiği kesiyor. Onların da başına geliyor. Bu yüzden de daima yedek lastikle yola çıkıyorlar. İşte bu canavarların önümüzden geçişini bir bir izledikten sonra sırada artık pilotların ve araçların gece için mola verdiği ve bakımlarının yapıldığı bivouac bölümüne gitmek kalmıştı. Tek sorun şuydu, bizi bekleyen yeni bir engel vardı. Bu sefer gerçekten kum tepelerinin üzerinden geçerek belki de gördüğümüz en zorlu arazi koşullarından geçmemiz gerekiyordu.
Kalıyor muyuz Tuğberk? Şu an için kalmıyoruz abi. Abi kalıyoruz. Ne olur kalma. Kalıyoruz. Yeah, sure. Yeah, sure. Evet. Bak dayının bilmediğini devam, ben durma, biliyorum. durma. Traction kontrolü ben kapattım. Devam. Tamam. Sonunda Abi ya. bak ben size yöntemi dayıya ben öğretiyorum ya. Lan 4 kere kaldın ya. Dayının bir şeyden bildiği yok. 4 kere yolda kaldın. Hayır abi ben söylemesem dayı hiç bizi uyarmayacak. Adamlar ya. seni örnek olarak kullandı Tuğberk. En Hayır önden abi. yolladı, yolda kaldın, örnek olarak kullanıldı. Hayır abi adam Dakar tecrübesini yendim bak. Ben olaya böyle bakıyorum. Ve tabii ki çok geçmeden Tuğberk Offroad'un mantığını çözdü. Tuğberk örnek olarak kullanmak için traction kontrolü zorlaştırmışlardı ama kendi önerisiyle kapattıktan sonra işler onun için çok daha kolaylaştı. Bas. Burası tehlikeli bak. Orada basmaya devam. Solda. Soldan değil mi? Allah. Devam. Bunlar momentum. Devam. Sola doğru diyor. Devam. Hadi. Şurada dur. Çok zor. Burada dur. Heh. Şöyle dur. Abi momentum ya. Momentum biraz ya. Ve işte kumda offroad'un mantığını momentum olarak basitleştirdikten sonra direksiyon başına geçme sırası bana gelmişti. Cahilliğin verdiği cesaretle daha önce hiç gitmediğim gibi gitmeye başladım. Bir yerlerde küçük zıplıyoruz ama. Hop! Hop! Şöyle akrebi doğacan bizi öldürmeye yemin etti. Oh! Zıpla. Lan oğlum. Neyse ki çarpacak hiçbir yer yok. Oo! Tamam abartma. Dakar'ı izleyeceğiz dedik ama yaşattın bize ya. Yapıştır. Doğuştan hazırım. Hadi bakalım. Hadi. Hadi zıpla. Zıpla. Evet, şimdi bivouac alanındayız. Burası işte her gün yeniden kurulup yeniden kaldırılan bir alan çünkü hareket eder olmak zorunda. Hem burada araçların tamiratı gerçekleşiyor hem de bütün herkes burada kalıyor. Gördüğünüz gibi kamp yapıyorlar. İşte bu yüzden Dakar en zor yarışlardan bir tanesi olarak geçiyor. Hemen içeri girdiğimizde zaten sol tarafta Toyota Gazoo Racing'in böyle devasa yerini görebiliyoruz. Burada kamyonları görüyoruz ilk başta. Kamyonların bazıları yarışıyor, bazıları da yol destek için insanlara yardım ediyor. Parça taşıyorlar, bazen parça değişimine yardım ediyorlar. Ama Gazoo Racing'in içine girdiğimiz zaman bir sürü Hilux göreceğiz. Ben ilk gördüğümde Evet. şaşırdım açıkçası bu kadar fazla olmasına. 2, 4, 5, 6, 8, İçeri girdiğimizde daha da var. 8, 10, 12 tane burada var. Bir tane şurada var 13, şurada var 14. Şurada 2 tane daha görüyorum 16. Toyota burayı domine etmeye gelmiş diyebilir miyim? Toyota'nın böyle bir özelliği var. Özellikle son yıllarda biz araba severler GR yarışı çok seviyoruz. Orada VRC'de çok iyi işler yapıyor. Dakar'da da böyle Hilux'la ekstra farklı bir kategoride yarışıp arabalarını geliştiriyor.
Dünya Rally Raid Şampiyonası'nda Toyota'nın bir sürü şampiyonluğu var. Bu birkaç ayaktan oluşuyor. Dakar'da aslında bu şampiyonanın bir ayağı ama en popüler ayağı, en sevilen ayağı da diyebiliriz. Çölün ortasında kumla yarışmak bence iğrenç bir şey. Her yerine kum kaçıyor. Yürürken bile yürümek zor. Arabayla gitmek. En son Anakin Skywalker söylemişti. Abi demek ki aynı Darth Vader kafadasın. olmadan önce. Ben kötü taraftayım demek ki. Zaten buradan içinden geçen kumları görebiliyorsunuz şu an. Tekniker denizde Kum boşaltıyorlar. Abi kum korkunç. fırtınası. Korkunç. Korkunç. Nefes alması rüzgarda her şeyi zorlu. Gerçekten bu Dakar deneyimi bizim için muhteşem bir deneyimdi. Arkadaşlar umarız biraz olsun size aktarabilmişizdir bu güzel deneyimi. Bütün bu deneyimi yaşayıp size aktarmamız için Toyota Türkiye bize güvendi. Bizi buraya kadar gönderdi. Her şeyi organize etti. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Umarız siz de bizim kadar eğlenmişsinizdir. Eğer kanala abone değilseniz abone olup bu tür içerikleri kaçırmayabilirsiniz. Aynı zamanda siz ne düşünüyorsunuz? Biraz size aktarabildik mi? Bunu da aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hepiniz hoşça kalın.